Entelektüel enerji, yani bir insanın hayatta nasıl fiziksel enerjimiz var, nedir? Hareket ederiz, koştururuz, saatlerce çalışmaz, yorulmayız. Bu bedensel enerjidir. İnsanda diğer canlılardan farklı olarak bir zihinsel, soyut düşünme, kavramsal düşünme, sembolik düşünmek gibi insanda entelektüel performans var. Entelektüel bir kapasitemiz vardır. Bu entelektüel kapasite kişinin zihinsel becerileriyle ilgilidir. Yani kendini tanıması, anlaması, hayatı tanıması, anlaması ve böyle bir durumda kendini bir çağa, çağın değerlerine uygun yaşıyor mayı öğrenmesi gerektir. Bir insan ben entelektüel miyim, değil miyim diye anlamak istiyorsa şu 4 sorudaki verdiği cevaba baksın. Yani entelektüel olan bir insan eleştiriye açık bir insandır. Birisi onu eleştirdiği zaman hemen tepki veriyorsan, hemen karşı tarafı suçluyorsan sen entelektüelde sınıfta kalırsın. Entelektüel insan yeniliğe açık insandır. Entelektüel insan sorgulayan insandır. Öz eleştiri yapan insandır. Eleştirisel düşünceye sahip bir insandır. Ki buna 21. yüzyıl becerisi olarak söyleniyor. Aslında bu 21. yüzyıl öncesi ama Sokratik sorgulama dediğimiz sorgulama yöntemidir. Yani bir olay karşımıza çıktığı zaman nedenini, niçinini, nasılını bunları sorarak o bilgiyi beynimize kaydedebilmek demektir. Entelektüel olmayan bir insan ne yapar? Başkasından duyduğunu copy paste yapar, aynısını taklit eder. Entelektüel insan alır onu, nedenini, kök nedenini araştırır, niçin der, eleştirisel düşünceyle analiz eder, ondan sonra kabul eder. Bu nedenle entelektüel insan zihinsel becerilerini, soyut düşünme becerisini, eleştirisel düşünce becerisini, durup düşüp yeniden analiz etme becerisini, durup düşünüp karar verip eyleme geçme becerisini geliştiren insandır. Bu entelektüel enerjimiz bu nedenle bir insanın duygusal enerjilerinden, duygusal enerjilerle düşünsel enerjilerin birlikte hareket ettiği bir enerji türüdür diyebiliriz.